Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları bugün tekrar sizler için incelemeye devam edeceğim. Arkadaşlar dün Bitcoin ile ilgili söylemiş olduğum bazı detaylar söz konusuydu. Günlükte özellikle de belirtmiş olduğum bölge kırıldı. Kırıldıktan sonra retest gerçekleşti ve bugün bir düşüş bekliyordum. Akabinde bir miktar düşüş gelmiş durumda. Ve burada özellikle de kısa zaman aralıklarında 42.519 bölgesine dikkat etmemiz gerekliliğinden de size bahsetmiştim. Şimdi daha kısa zaman aralığına gidip BTC'de var olan bir daralımdan sizlere bahsedeceğim. Kırılıma çok fazla bir zaman kalmadı. Bence bu saatten sonra biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yani Bitcoin tamam mı devam mı dediği bölgeye geldiğimizi düşünüyorum ben. Önemli olan Bitcoin'de 4 saatte göreceğimiz olay. Bakın daha önce buna benzer bir olay sizlere göstermiştim. Şimdi tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgede tekrardan bir üçgen var arkadaşlar. Şunu biraz daha netleştireyim isterseniz. Sadece alanı daha net görebilmeniz açısından bunu belirtiyorum. Bizim için en önemli olan özelliklerden birisi şu. Bakın burada yükselen bir trendimiz var. Bunu biraz daha belirginleştirmek istiyorum sizler için. Ve burada yatay bir direnç alanımız vardı. Daha önce direnç olarak çalışan, sonra destek, şu anda tekrardan dirence dönmüş durumda. Bakın şu görmüş olduğumuz aralık önemli bir aralık. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Çünkü Bitcoin dün de sizlere yapmış olduğum paylaşımda belirtmiş olduğum gibi BTC eğer 42.519 bölgesini kırmazsa bu görmüş olduğumuz bölgelerde gelgitler yaşayabileceğinden ve akabinde zaten bu bölgelerden sonra özellikle de bu alanlardan hangisi kırılacaksa o bölgeye doğru bir hareketliliğin gelebileceğinden bahsettim. Bitcoin de klasik olarak haber akışlarıyla beraber gelgitleri yaşamaya devam ediyor. Burada özellikle de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden özellikle bu durumu sizlere paylaşmak istedim ve biraz daha net anlayabilmeniz için burayı alansal olarak sizlere gösterdim. Günlük bazda zaten benim için önemli olan bölgelerden birisi neydi arkadaşlar? Hem yatay destek ve direnç bölgelerinin dışında alansal olarak bu bölgenin takibinin önemli olduğundan bahsetmiştim. Bölge geçildi. Akabinde kullandığım ortalama kırıldı ve retest ve akabinde zaten aşağı yönlü bir hamle beklediğimden sizlere dün çok net bir şekilde bilgi vermiştim. Burada tekrardan şu görmüş olduğumuz kutuya gelip retest etme olasılığı söz konusu olabilir. Bu yüzden Bitcoin ve altcoin'ler açısından tüm piyasayı değerlendirdiğimiz zaman 45.831 bölgesi geçilirse tekrardan ve üzerinde kalmayı başarabilirse, en azından hacimsel olarak momentum açısından bir artış görebilirsek, o zaman tekrar kripto paralarda bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama şu an için bu yükselişten bahsetmemiz çok ama çok zor. 4 saatlik zaman aralığına geldiğim zaman arkadaşlar yükselen trend açısından eğer bir kırılım gelecekse, bu yükselen bir trend olduğu için arkadaşlar zaman ilerledikçe bu bölgenin kırılması için daha yüksek periyotlarda bir alanın geçilmesi gerekiyor. Örneğin burada 43.000, yukarılar 43.300, bakın 43.560, şu an için bunu bilmiyoruz. Burada belirleyici bir diğer unsursa 42.519 bölgesi. Yani gerçekten çok kilit bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Bu süreçte al sat yapmanın, özellikle de kısa vadede eğer tekniksel verilere sahipseniz tabii ki al sat yapabilirsiniz. Ama orta vade yatırımlar için çok da uygun olacak bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü karar aşamasının olduğu dönemlerde dikkatli olmak gerekir. Bitcoin tabii ki buradan yukarı yönlü de ani bir hamle gerçekleştirebilir. Biz bunu bilmiyoruz. Ama şunu net bilmek gerekiyor. Dipten alıp tepeden satmayı unutun arkadaşlar. Bu piyasadan dipten alıp tepeden satabilme ihtimaliniz çok ama çok zor. Yani birçok bilgiye, tecrübeye sahip olsanız bile çok zor bir durum. Bu yüzden yön tayini belirlendikten sonra kripto paralar açısından da altcoin'ler açısından da kısa ve orta vade takip edilmesinin çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki bu bir tercih meselesi. Ama bu sadece nacizane benim fikrim. Özellikle bunu sizlere belirtmek istedim. Burada çok kilit bir bölgede olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Altcoin'ler açısından inceleme yapmanın, tekrar söylüyorum, bir anlamı şu an için yok. Ayrışabilen coin'ler gün içerisinde olabiliyor. %5, %10, %15, ama bir elin parmağını geçmeyecek şekilde. Burada önemli olan unsur arkadaşlar piyasanın genelinin şu an için neler yaşadığı. Bu en önemli olan unsurlardan birisi. Genel piyasayı değerlendirip ondan sonra özellikle de güçlü olan coinlerin seçilmesi her zaman önemlidir ve ben hep böyle yaparım. Bu yüzden de her zaman sizlere söylerim, bir şeyi değerlendirirken sadece tek bir partiyle değerlendirmenin çok fazla önemi yok. Yani sadece düşen trend, sadece yatay direnç ya da destek bölgesi yeterli değil. Bunların momentum açısından, volatilite açısından, hacim açısından desteklenmesi gerekir. Eğer trend bu açıdan desteklenmiyorsa bir yatay seyir var demektir ve bir yön arayışı var demektir.
Bunlara dikkat etmek gerekir ve fake hareketlerin en çok yaşanabileceği dönem içerisinde olabiliriz. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Videoyu çok uzatmadan hemen tekrar kısa bir özet geçiyorum. Gerçekten çok önemli bir alandayız. Daralım söz konusu. Aşağı yönlü bir kırılım olabilmesi için düşen trendin dışında özellikle de 42.500 bölgesinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Özellikle de 4 saatliklerde ve saatliklerde alan kırılırsa tehlikeli boyutlar gelişebilir. Burada eğer bu trend daralımdan sonra buradan bir tepki alırsa arkadaşlar 44.146 bölgesini denemek isteyecektir. Bu alan geçilirse şu görmüş olduğumuz sarı alana doğru iğnelemeler gelebilir. Önemli olan gerçek manada büyük yükselişlerin ve tekrardan yeniden toparlanmaların gelebilmesi için 45.830 bölgesinin geçilmesi. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.